Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize sevgi selamlarımı iletiyorum. Ben Şükrü Soy'dan atölyemizdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir video serisine başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayalım. Gördüğünüz gibi çeşitli bizim gönyelerimiz var ve açı ölçerlerimiz var. Bunlar dururken ne oldu da yeni bir şey aldık. Aynı konu. Gördüğünüz mıknatıs da sonuçta açı ölçer olarak kullanıyoruz. 90 dereceyi oradan ölçüyoruz ama ben dijital açı ölçer aldım. Kutu açılımı gibi bir şey yapacağız. Hem tanıtımını, nasıl kullanılacağını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi çok anlatılacak bir şey yok ama üstün yanlarını söyleyeceğim, nasıl kullanılıyor. Niye kullanıyorum diye açıklayacağım. Şöyle ufaktan açayım. Şöyle çek. Kargodan yeni geldi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet şık. Şimdi arkadaşlar koyalım. Üzerine şöyle. Aynı zamanda bu tarafta da metre şeyi var. İnç ölçüyorsunuz. Şurada bir çok güzel. Orası çok hoşuma gitti yani. Şurada plastik var. Bunu alıyorsunuz. Sonra ben almıştım. Şöyle çıkıyor. Oradan piller aktif hale geliyor. Şuradan bir açayım. On-off'tan. Gördüğünüz gibi 0. Ama bunu optimize edeceksiniz. İlk önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şunların ikisi üst üste duracak. Ondan sonra başlayacaksınız açı ölçmeye. Şuradaki açılarla şeylerle deneriz onları nasıl olacağını. Gördüğünüz gibi ikisini kaydırıyorum. Başlıyor açı oynamaya. Şöyle bir en çok kullanılan açımız nedir arkadaşlar söyleyeyim. 90 derece ve 45 derece. Şu 45 benim de en çok kullandığım, özellikle köşeli şeyler yaptığım için şöyle şunu 90'a ayarlayacağım. Göstereyim. Sonra şunlarla kıyaslayacağız arkadaşlar. Bir sürü açı ölçer var burada. Daha şöyle koyayım onu. Onları yan yana şuraya koyarız. İçine koyarız, bakarız gerçekten 90 mı? Çünkü bazılarının açısıyla ilgili gerçek olmadığını düşünüyorum. Bir optimizasyon sıkıntısı var. Ha, bu da optimizasyona ihtiyaç duyabilir. Yani bu da %100 doğru demiyorum. Şimdi 90.3 diyor mesela. Şimdi şu çok hafif. Evet, tam 90. Şimdi burası tam 90 derece diyor. Ben şundan çok şüpheleniyorum. Yani bu mıknatıslı olan açı ölçer pek bence doğru söylemiyor gibi. Şöyle koyuyorsunuz. Yanaştırıyorum şimdi. Bu inşallah doğrudur. Bakayım. Sanki çok az bir şey var gibi yani. Şuraya tam oturtayım da. Şu köşeler falan oturacak. Şurası oturmadı arkadaşlar. Onu göstermeye çalışacağım da. Şu köşesi zaten 90 derece. Yani hemen hemen 80, hani atıyorum 90 olmasa da 89 gibi. Bu geçti onaydan. Markasını da bakabilirsiniz. Reklam yapmıyorum. Bunu da aynı farklı bir siteden aldım. Genelde internetten alıyorum bu tür şeyleri. Şimdi bu da aynı marka. Yok. Trox'muş. Şimdi şuraya bakıyoruz. Ya bir de bunu da kontrol etmiş olurum arkadaşlar. Şimdi bu dijital diyor ya. Belki bu dijital yamuk. Yani belki üst üste getirmedim. Ama hepsi 90 gibi. Şunda şu açı, şu görüyor musun şurada? Mesela aşağıyı dayadım. Şurada hafiften bir açık var. Onu da kontrol edeceğim. Bu ağaç için genelde kullanılıyor ama ben farklı dikey kullanımlar için aldım.
Şu var elimizde arkadaşlar. Onda epey bir açık gözüküyor. Ama hemen hemen 90. Nereden olabilir? Şu yüzey normalde şöyle 0 olacak. Evet 0. Ha, tırnak falan filan yok gibi ama niye bu kadar? Bazen gerçekten yaptığımız işlerde de arkadaşlar hata veriyor bunlar. Niye? Gönye alıyoruz sürekli. Gönyede yanlışlık olunca kurduğumuz yapılarda da sorun olabiliyor. Bunu nasıl ölçeriz? Bu manuel arkadaşlar. Şu manuel açı ölçer. Bunlarla ben programında çizip kesim yaparken şurası 90 diyor. Bu bunun içine sığmaz ama bu bunun içine sığar. Bakayım. Evet, aynı ya. Aynı, bir fark şey yok. Şurayı şöyle düzelteyim. Hani oynadı zaten. Hemen oynuyor. Bunu biraz fazla hor kullanmış bazı arkadaşlarımız, çalışanlar. Evet 90. Şimdi gelelim. Hemen hemen bunlar %99 doğru sonuç veriyor. Gelelim bu nasıl kullanılıyor. Açı ölçer arkadaşlar, burada kullanımında şurası open ve kilit, yani sıkıyorsunuz sertleşiyor veya yumuşak kalıyor. Şuradan diyelim sıfırladınız 90 dereceden bakın şöyle göstereyim. Sıfırlıyorsunuz ya 90 dereceden ne kadar daha 10 derece daha açacaksınız. Hani o da ne alakaysa ben de anlamadım onu da. Yani şöyle açacaksanız buradan biraz daha şey yapıyorsunuz. Derece yapıyorsunuz. Bu da sabit tutuyor. Bildiğim kadarıyla hep aynı açıyı tuttur. Yani askıya alıyor dijital rakamı. Farklı bir şey yapmıyor. Ama çok kullanılacağınızı zannetmiyorum. Bak, farklı şeyde de sıfırlara attı. Şimdi ben bunu sıfırlayacağım ama 0 derece burası değildi. Neresiydi? Bakın şuralar. Bu hassas şeylerde. Şuraları sıfırlayacaksınız. Ondan sonra zero'ya basacaksınız. Şimdi şurası 0 derece. Ondan sonra açmaya başlayacaksınız. Gelelim son olarak. Bunu niye aldım? Arkadaşlar şu ince yazılarda bazen tam okuyamayabiliyoruz. 40 yaşından sonra artık böyle kalın yazılar bizim için daha iyi oluyor. Daha net sonuçlar. Hem bunu bu tür şeylerle optimize edip ondan sonra kullanmanız daha mantıklı olacak. Optimizasyonu unutmayın arkadaşlar. Bunları eğer düzgün sıfırlamazsanız yanlış ölçümler yaparsınız. Ben de onun için yani biraz daha rahat okumayı, açıları rahat okuma. Sonra açıyı alıp ne yapıyoruz? Geliyoruz burada. Videomuzda vardır arkadaşlar. Yani şuradaki mesela 45 derece kesime hazır. Burada direkt oradan çizip buraya, ister burada 45 veririm, ister orada çizip. Ya bunları da kontrol için aldım. Gayet uygundu fiyatı. Fiyatını merak eden arkadaşlara yorumlarda yazacağım. Evet, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Açılımlar devam edecek. Şurada başka aldığım şeyler de var. Böyle atölyelerde lazım olması düşünülen. Yeni aldığım başka makine var. Onun da testini yapacağım. Hatta ben kullandım onu. Size de nasıl olduğunu göstereceğim. Ayrıca taşlar var. Bir sürü deneme yapacağız. Daha çok videolarımız arkadaşlar metal atölyesinde geçecek. Dışarıda yaptığımız projelerde geçecek. Tarım videolarını biraz geri plana atmak zorundayız bundan sonra. Evet arkadaşlar, son olarak kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tür ürünlerin videolarını istiyorsanız istediğiniz ürünü söyleyin. Ben temin edeyim. Onun da incelemesini yapalım arkadaşlar.
Sizde paylaşayım nasıldır, iyidir diye. Ya bu orta kalite bir şey yani öyle çok kaliteli bir ürün değil. Ama gene de size de bilgi verme açısından bunu paylaşmak istedim. Hepinize hayırlı günler, hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer arkadaşlar da görsün. Hoşça kalın.